Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve daha sonrasında teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Enflasyon için tehlike çanları mı çalıyor? Borsa İstanbul 100 endeksi haftayı %0,65 artış ile 1408 puandan kapatırken işlem hacmi ise 15,1 milyar Türk lirası oldu. Dün açıklanan enflasyon verilerine kayıtsız kalan dolar Türk lirası paritesinde sonuna doğru da yükseldiğini gördük. Açıklanan bilançolarla birlikte Borsa İstanbul 100 endeksindeki yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Dün açıklanan tüketici fiyat endeksi yani TÜFE Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,8, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %18,95 artış kaydetti. 12 aylık ortalamalara göre enflasyon oranı ise %15,15 olarak kayıtlara geçerken 3. enflasyon raporuna göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2021 yılı sonundaki enflasyon tahminini %12,2'den %14,1'e, 2022 yılı enflasyon oranını ise %7,5 seviyesinden 7,8 seviyesine yükseltti. Yılın son çeyreğinde belirli bir şekilde düşüş eğiliminin görüleceği belirtilirken politika faizinin enflasyon oranı üzerinde kalmaya devam edeceğinin de altı çizildi. Temmuz ayı enflasyon oranının beklentinin üzerinde yıllık %18,95 seviyesinden gerçekleşmesi sonrasında bir önceki ay 1,47 puan olan reel getiri 0,05 puana gerilerken enflasyon raporunun yayınlandığı dünkü basın toplantısında konuşan Başkan Kavcıoğlu, üfe yükselince TÜFE'nin de yükseleceği algısının yaratılıyor olacağına ilişkin yorumları sonrasında gözlerin de üfeye çevrilmiş olduğunu gördük. Üfe 2020 Temmuz ayında yılın ilk %8,33 artış gösterirken 2021 yılı Temmuz ayında ise %44,92 artış gösterdi. Üfe'de yıl içerisinde görülen sert yükselişte artan emtia fiyatları ile yaşanan arz kesintileri ve Türk lirasındaki değer kaybının önemli etken olduğunu söyleyebilirim. Endeksler arasında geçişkenliğin artması halinde TÜFE'deki seyir artarak devam edebilir. Politika faizinin enflasyonun üzerinde kalacağının vurgulanması sonrasında 12 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısında yakından takip ediyorum. Enflasyondaki seyrin yaz boyunca devam etmesi faiz tartışmalarını artıracakken buna ek olarak delta varyantı kaynaklı vaka sayılarının artmasıyla birlikte tekrardan kapanma haberlerinin açıklanması ekonomiler üzerindeki de stresi ve baskıyı artırıyor. Eylül ayı itibariyle Fed'in varlık programında değişikliğe gitmesi ve faiz artışının ortamına piyasalar hazırlaması gelişmekte olan ülke para piyasalarında da önemli etkiye sahip olacağını düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde de gözler Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinde. Fed Yönetim Kurulu üyesi Bowman, iş gücü piyasasının koronavirüs salgınının etkilerinden kurtulmasının zaman alacağını söylerken, açıklanan son istihdam rakamlarına bakıldığında delta varyantı kaynaklı endişelerle beraber eski seviyenin çok altında olduğunu görüyoruz. Salgın dönemi etkileri hala sürdürürken Amerika Birleşik Devletleri ekonomisindeki işsizlik sayısının 10 milyon civarında olduğu konuşuluyor.
Amerika Birleşik Devletleri tahvil getirilerindeki geri çekilme sürerken yaşanılan gelişmeler sonrasında 1,14 seviyesini gören 10 yıllık Amerika Birleşik Devletleri tahvilleri için seyrin devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Türkiye'de enflasyon son zamanların en yüksek seviyesine çıkarken 18,95 seviyesinden kayıtlara geçti. 12 Ağustos'ta yapılacak olan para piyasası kurulu toplantısını da yakından takip ederken Amerika Birleşik Devletleri imalat PMI verisi beklentinin hemen altında 59,5 seviyesinden gerçekleşirken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri de gerilemeye devam ediyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam etmesini beklediğim kurda 8,44 ve 8,50 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 8,35 ve 8,28 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise dün açıklanan Türkiye TÜFE endeksi beklentinin üzerinde yıllık bazda 18,95, aylık bazda ise %1,80 olarak açıklanırken üfe ile tüfe arasındaki makasında açılmaya devam ettiğini görüyoruz. Avrupa bölgesi PMI verisi beklentinin hemen üzerinde 62,8 seviyesinden gerçekleşirken yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Euro Türk lirası kurunda 10 Türk lirası ve 10,05 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 9,90 ve 9,85 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvilleri 1,14 seviyesinden işlem görürken Avrupa bölgesi PMI verileri beklentilerin hemen üzerinde 62,8 seviyesinden gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nde aynı veriler açıklanırken Avrupa'nın aksine beklentinin altında 59,5 seviyesinden gerçekleşti. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1890 ve 1,1905 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının gelmesi durumunda ise 1,1850 ve 1,1835 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan haftalık verilere göre ham petrol stoklarının 879 bin varil azalış gösterdiği kayıtlara geçti. Dünya genelinde vaka sayılarındaki artışın devam etmesi büyüme endişelerini de artırırken Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 73 dolar ve 74 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 72 dolar ve 71 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take